1789 yılı Paris. Versailles Sarayı'nın altın kaplı salonlarında kristal avizeler ışıl ışıl parlıyor, ipek elbiseler ve pudralı peruklar vals eşliğinde dönüyor. Müzik, kahkahalar ve şarap kadehleri birbirine karışıyor. Bu büyülü tablonun sadece birkaç kilometre ötesinde ise Paris'in karanlık sokakları bambaşka bir gerçekliğe sahne oluyor. Çamurlu kaldırımlarda yüzleri endişeyle gerilmiş, karınları açlıktan guruldayan insanlar bir fırının önünde küçücük bir ekmek parçası için saatlerce bekliyor. Bir yanda akıl almaz bir israf, diğer yanda kemiğe dayanmış bir sefalet. İşte bu iki zıt dünya tarihin en büyük devrimlerinden birinin fitilini ateşlemek üzereydi. Fransız devrimine giden yol sadece özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi yüce fikirlerle döşenmedi. Bu yol aynı zamanda boş bir hazine, ödenemeyen borçlar ve iflasın eşiğindeki bir krallığın çaresizliğiyle inşa edildi. Gelin tarihin en büyük krizlerinden birinin finansal anatomisini 1789'a giden yolda Versailles Sarayı'nın çöküşünün ekonomik sebeplerini birlikte inceleyelim. Her şey okyanusun ötesinde verilen bir bağımsızlık mücadelesiyle başladı. Amerika'daki 13 koloni İngiliz İmparatorluğu'na karşı ayaklandığında Fransa için tarihi bir fırsat doğmuştu. 7 yıl savaşlarında İngiltere'ye yenilmenin acısını hala taşıyan Fransa, ezeli rakibini zayıflatmak için bu isyanı desteklemeye karar verdi. Kral 16. Louis ve danışmanları Amerikan devrimine askeri ve mali destek göndermenin İngiltere'ye vurulacak en büyük darbe olacağını düşündüler. Gemiler, askerler, silahlar ve en önemlisi devasa miktarda para Atlantik'in öbür yakasına akıtıldı. Bu strateji askeri olarak başarılı oldu. Amerika bağımsızlığını kazandı ve İngiltere büyük bir yara aldı. Ancak zaferin Fransa'ya maliyeti korkunçtu. Bu savaş için harcanan para yaklaşık 2 milyar livre, yani günümüz parasıyla milyarlarca dolardı. Peki bu para nereden geldi? Vergilerden mi? Hayır. Fransız hazinesi zaten zayıftı. Bu yüzden çözüm olarak borçlanma yoluna gidildi. Fransız hükümeti Avrupalı bankerlerden ve kendi zenginlerinden faizle borç para aldı. İşte bu borçlar krallığın boynuna asılmış bir giyotin gibiydi. Savaş bittiğinde Fransa'nın kasası tam takırdı ama ödemesi gereken devasa faizler ve ana para borçları vardı. Her yıl devlet gelirlerinin yarısından fazlası sadece bu borçların faizini ödemeye gidiyordu. Eğitim, altyapı, sosyal hizmetler gibi alanlara ayrılacak para kalmıyordu. Devlet kelimenin tam anlamıyla iflas etmişti. Amerikan bağımsızlığına yardım ederken kendi finansal bağımsızlığını kaybetmişti. İflasın eşiğindeki bir devlet için en kötü senaryo nedir? Doğal bir felaket ve 1780'lerin sonlarında Fransa tam olarak bunu yaşadı. Bir dizi kuraklık, sel ve dolu fırtınası ülkenin tarımını mahvetti. Özellikle 1788 yılındaki hasat tam bir felaketti. Buğday üretimi çakıldı. Buğday demek ekmek demekti. Ve o dönemde sıradan bir Fransız için ekmek hayatın kendisiydi. Yetersiz hasat, ekmek fiyatlarının roket gibi fırlamasına neden oldu. Bir işçinin günlük kazancının neredeyse tamamı sadece bir somun ekmek almaya yetmiyordu. Düşünün, sabah işe gidiyorsunuz, akşama kadar çalışıyorsunuz ve kazandığınız parayla ailenize ekmek bile götüremiyorsunuz. Bu sadece bir ekonomik kriz değil, bir hayatta kalma kriziydi. Paris sokaklarında ekmek çığlıkları yükselmeye başladı. Halk fiyatların bu kadar artmasından sadece kötü hasadı değil, aynı zamanda kara borsacıları, stokçuları ve en önemlisi Versailles'taki lüks içinde yaşayan, halkın derdinden anlamayan yönetimi sorumlu tutuyordu. Enflasyon canavarı halkın sabrını taşıran son damla olmuştu. Saraydaki ziyafet sofralarıyla halkın boş tencereleri arasındaki uçurum artık görmezden gelinemeyecek kadar büyümüştü. Bu korkunç ekonomik tabloda Kral 16. Louis bir kurtarıcı arayışındaydı ve gözünü İsviçreli bir bankacı olan Jacques Necker'e çevirdi. Necker bir finans dehası olarak görülüyordu ve halk arasında da popülerdi. Kral ondan mali durumu düzeltmesini istedi. Necker radikal bir adım atmaya karar verdi. 1781 yılında tarihte bir ilki gerçekleştirerek krallığın bütçesini Compte rendu au roi, yani krala sunulan rapor
adıyla halka açık bir şekilde yayınladı. Bu daha önce hiç yapılmamış bir şeydi. Devletin sır gibi saklanan mali durumu ilk kez halkın gözleri önüne seriliyordu. Ancak Necker küçük bir hile yapmıştı. Raporu durumu olduğundan çok daha iyi göstererek hazırlamıştı. Amerikan Savaşı'nın devasa maliyetini gizlemiş ve hazinenin aslında küçük bir fazlalık verdiğini iddia etmişti. Amacı piyasalara güven vererek daha kolay borçlanabilmekti. İlk başta bu işe yaradı. Halk Necker'i bir kahraman olarak gördü. Ancak bu rapor farkında olmadan Pandora'nın kutusunu açmıştı. İnsanlar ilk defa devlet harcamalarını, özellikle de sarayın masraflarını, soylulara verilen emekli maaşlarını ve ayrıcalıkları net bir şekilde gördüler. Rapor durumu iyi gösterse bile içindeki kalemler büyük bir öfke yarattı. Neden biz vergilerin altında ezilirken soylular ve ruhban sınıfı vergi ödemiyor? Neden bizim ekmek alacak paramız yokken sarayda bu kadar büyük bir israf var? Soruları sorulmaya başlandı. Necker'in raporu halka hesap sorma gücü ve bilinci vermişti. Vergi sistemindeki adaletsizlik, yani nüfusun en fakir kesimi olan 3. sınıfın tüm vergi yükünü taşırken en zengin olan soylular ve din adamlarının vergiden muaf olması artık kabul edilemez bir durumdu. Mali şeffaflık hamlesi beklenenin aksine toplumsal öfkeyi daha da alevlendiren bir kıvılcıma dönüşmüştü. Ekonomik kriz derinleşip halkın öfkesi kabardıkça Kral 16. Louis köşeye sıkıştı. Borçlar ödenemiyor, vergiler toplanamıyor, halk açlıktan kırılıyordu. Bir çözüm bulmak zorundaydı. Danışmanlarının önerisiyle 175 yıldır toplanmamış olan bir meclisi Etats Generaux'u, yani genel meclisi toplantıya çağırmaya karar verdi. Bu meclis 3 ana sınıfın temsilcilerinden oluşuyordu. Ruhban sınıfı, soylular ve halkı temsil eden 3. sınıf. Kralın amacı basitti. Yeni vergiler koymak ve mali krizi aşmak için bu meclisten onay almak. Ancak hesaplamadığı bir şey vardı. Bu toplantı çağrısı artık sadece ekonomik reform taleplerinin değil, siyasi bir başkaldırının da başlangıcı olacaktı. 3. sınıfın temsilcileri Paris'e sadece vergi pazarlığı yapmaya gelmemişlerdi. Onlar adaletsiz oy sisteminin değiştirilmesini, anayasal bir monarşi kurulmasını ve tüm ayrıcalıkların kaldırılmasını talep ediyorlardı. Yani finansal kriz siyasi bir devrim talebine dönüşmüştü. Toplantılar kilitlendi, kral ve soylular direndi. Sonunda 3. sınıf kendisini ulusal meclis ilan ederek oyunu değiştirdi. Bu kralın otoritesine doğrudan bir meydan okumaydı. Gerilim tırmanırken kralın Paris çevresine asker yığdığı söylentileri yayıldı. Halk kralın bu yeni meclisi zorla dağıtacağından ve kendilerini cezalandıracağından korktu. İşte bu korku ve öfke birleştiğinde o tarihi an yaşandı. 14 Temmuz 1789'da Paris halkı silahlanmak için Bastille hapishanesine yürüdü. Bastille, kraliyetin mutlak gücünün ve baskısının sembolüydü. Oraya yapılan saldırı sadece bir hapishaneye yapılan bir baskın değil, çürümüş bir sisteme, ödenemeyen borçlara, adaletsiz vergilere ve açlığa karşı bir isyandı. Boş bir hazineyle başlayan süreç kanlı bir devrimle sonuçlanmıştı. Sonuç olarak Fransız devriminin kökenlerine baktığımızda karşımıza sadece aydınlanma filozoflarının parlak fikirleri çıkmaz. Karşımıza çıkan şey çok daha somut ve acı bir gerçektir. İflas etmiş bir devlet, ödenemeyen borçlar, aç bir halk ve bu durumu düzeltmekten aciz bir yönetim. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na yapılan devasa harcamaların yarattığı borç sarmalı, kötü hasatların tetiklediği ekmek krizi ve adaletsiz vergi sistemi devrime giden yolu adım adım inşa etti. Jacques Necker'in bütçeyi halka açması istemeden de olsa halkın öfkesini ve bilincini artırdı. Etats Generaux'un toplanması ise bir çözüm olması gerekirken bardağı taşıran son damla oldu. Finansal çöküş siyasi bir patlamaya yol açtı ve Bastille'in duvarlarını yıkan sadece özgürlük ateşi değil, aynı zamanda açlığın ve çaresizliğin getirdiği öfkeydi. Bir devrimin başlaması için sadece fikirler yetmez. Bazen ihtiyacınız olan tek şey boş bir hazine ve ödenmesi imkansız hale gelmiş faturalardır. Tarihin bu önemli dersini benimle birlikte incelediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tür finansal kriz analizlerini ve tarihsel olayların ekonomik arka planını merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere.